Size bütün hikayeyi anlatacağım. Bu ağaç neden buraya dikildi? Adam ve kadın çok temiz, iyi görünümlü olduğu için oranın ağası onlara iş verir. Kadına temizlik, adama da marabalık işini verir. Kadın arkasına bağlarlar, bütün köyde sürerler. O adamı öyle can çekiştirerek öldürürler. Şimdi bu beni bırakmaz. Hayır, hayır, hayır. Minu, Minu. Bu da beni seviyor. Yapma Minu. Ben onun kedisiyim aslında. O benim kedim değil. İtiraf ediyorum. Ben onun kedisiyim. Canı istediğimi gelip beni seviyor. Günaydın dostlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Neden mi burada oturdum? Açıklayayım. Size küçük çam ağacımın yanından sesleniyorum. Neden mi? Çünkü bu küçük çam ağacının bir hikayesi var. Bu hikaye genç bir kadının acılarını, hayatını, yaşadıklarını simgeliyor. Size bütün hikayeyi anlatacağım. Bu ağaç neden buraya dikildi? Niçin? Sonuna kadar dinleyin videomu. Umarım beğenirsiniz. Beğenirseniz beğenme düğmesine basmayı unutmayın. Ve de etrafınızda kim var, kim yok söyleyin, abone edin. Abone olsunlar ki kanalımız büyüsün. Kanalımız büyüsün ki ben size daha iyi içerikler üretebileyim. Unutmayın, biz artık bir aileyiz. Siz de benim ailemdensiniz. Bütün abonelerimi çok seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Olmayanları da uyarın. Şimdi başlayalım. Yıllar önce henüz Cumhuriyet yeni kurulmuştu ki bir genç çift, iki çocuklu bir genç çift bir köye sığınırlar. O köyde zengin bir, o zamanlar aslında ağalık var mıydı yok muydu o köyde? Çok bir fikrim yok ama o köyün adı Ağaşenlik. Sanıyorsam o Ağaşenlik köyü de o aileden ötürü kurulmuş. Oraya sığınırlar ve iş isterler. Adam ve kadın çok temiz, iyi görünümlü olduğu için oranın ağası onlara iş verir. Kadına temizlik, adama da marabalık işini verir. Adam iyidir, mutludur, sonuçta bir yer bulmuştur, yatacak, yiyecek, yemek, çocuklarını orada büyütmeyi planlıyordur. Gel gelelim bir gün oradan askerler geçer. Tabii eskiden askerler bu tip zengin ağaların, zengin iş, o zamanlar iş adamları falan yoktu da hani zengin ağalar, o ailenin hani varsa sözü geçen, o köyde sözü geçen kişilerin yanında konaklarlarmış. Tabii gelmişler, bunlar da bu ailenin yanında her gelen asker, her uzaktan gelen misafir orada konaklarlarmış. O zamanlar öyleymiş en azından. Tabii askerlerden biri, hatta subaylardan biri bakar der ki bu kim? İşte adını söylerler, işte iki çocuğuyla geldi, karısıyla geldi, bizden iş istedi, temiz insanlar, biz de iş verdik ve de çok memnunuz derler. Bakar adama der ki söyleyin dönüşte burada olmasın. Demiştir, Allah Allah neden acaba öyle dedi, ama gene de gider ve uyarır, der ki bak bu subay senin için böyle söyledi, haberin olsun. O da der bir şey olmaz ya, bana bir şey yapsaydılar zaten şimdi yaparlardı, dönüşü niye beklesinler, birkaç ay niye beklesinler ki, hiçbir şey olmaz. Ben çalışmaya devam edeyim. Nereye gidecek ki? İki çocuğu var, genç karısı var. Gidecek yerleri de yok sonuçta. Der ki devam edeyim ben. Günler geçer, aylar geçer. Dönüş yolunda tekrar o askerler gelir, orada konaklar. Tabii bir bakarlar ki gitmemiş. Alırlar o adamı, atın arkasına bağlarlar, bütün köyde sürerler. O adamı öyle can çekiştirerek öldürürler. Düşünebiliyor musunuz o zamanlarda yaşanan insanlık dramını? Gel gelelim bizim genç kadınımıza.
O genç kadın 2 çocuğuyla dul kalır. Tabii o zamanlar dul kalmak bu zamanlardaki dul kalmak gibi değil. Bu zamanlarda dul kalırsın, çalışıyorsan zaten hiç kimseye eyvallah etmezsin. Çalışmıyorsan da, eğer buradaysan, Fransa'da yaşıyorsan, Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde yaşıyorsan, o devlet sana ömür boyu bir aylık bağlar. Türkiye'de yaşıyorsan, Allah Türkiye'de dullara yardım etsin. Eğer eşinden herhangi bir maaş kalmadıysa, iyi bir ailesi yoksa, sahip çıkan yoksa, bütün dul kalan kadınlarımıza Allah yardım etsin. O zamanları işte gözünüzde canlandırın. Bu kadın gel gelelim, tabii orada da öyle o şekil dul genç kadın 2 çocuğuyla kalamaz. Orada işte benim dedem devreye geçiyor. Diyor ben evlenirim. Ben o kadınla evlenirim. Halbuki daha öncesinde hiç evlenmemiş dedem. İlk evliliği olacak. Gidiyor, kadını alıyor ama çocuklarını almıyor tabii ki. Çocuklarını istemiyor. Kadını alırken o at arabasının arkasında giderken çocuklar yalın ayak arkalarından koşar. Ağlar anne anne diye, yani sesleri, feryatları o gün o arabada olanları çok etkilemiştir. Hatta babamın ninesi ona anlatmıştır bu hikayeyi. O at arabasında giderken o feryatları hala kulağımdan gitmiyor demiştir. Düşünebiliyor musunuz? Bu kadın gelir. Tabii orada benim dedem biraz gaddar biri. Maalesef o zamanlar dayak, hakaret, hem iş yapmak zorundasın, hem çift sürmek zorundasın, hem adamı memnun etmek zorundasın. Üstüne bir de dayak ye. Düşünebiliyor musunuz? O kadın kocası öldükten sonra hem de 2 çocuğundan ayrı. Aynı köyde ama ayrı. Ne kadar acı. İlk çocuğun dedemden olan ilk çocuğuna hamile kalır. Daha öncesinde 2 çocuğu var biliyorsunuz. İlk çocuğunu doğurur. Tabii hakaretler, ağlamalar, şunlar, bunlar. Oh, ben anlatayım, siz gözünüzde canlandırın. Daha sonrasında benim babama hamile kalır. Aradan 2-3 sene geçer. Bu arada da o çocuklar tabii yavaş yavaş büyür. Hatta bir tanesi askere gider. Askerde yani yetmemiş sanki hani bu kadın acı çekmesi. Askerde o çocuğun cenaze haberi gelir. Neymiş? İntihar etmiş. Tabii öyle bir intihar ki kafasına 2 kurşun. Tabii kafasına sıkıyor. Ölüyor. Sonra diriliyor. Bir daha sıkıyor. Yok yetmedi. Garantiye alayım işimi diye bir daha sıkıyor. Düşünebiliyor musunuz? Arkasını araştıran yokmuş ki. Zaten zavallı çocuk. Baba öldükten sonra annesiz kalmış. Kendi kendine büyümüş kardeşiyle. Üstüne üstlük bir de askerde. Kimsesiz ya. Bir de orada kim bilir ne yaşadı. Daha sonrasında da babama hamileyken tabii dedemin hakaretleri, dayakları, beline aldığı şiddet sanıyorsam. Gel gelelim doğum yapar. Doğum yaptıktan sonra kadın birkaç gün içinde ölür. Oğluna mı yansın, beline aldığı darbeler, iç kanama mı geçirdi? Yani. Hatta babamın bir tane daha oğlu vardı ya, o da büyür. O da her şeye rağmen iyi bir insan olur. Düşünebiliyor musunuz? Hani ya iyi olursunuz ya kötü olursunuz. Bence bunun ortası yok. Hani ya beyazdır ya siyahtır. Gri diye bir şey yoktur. Yani ben gri insanları da sevmem. Ortada hani şiş yanmasın, kebap yanmasın. Beni herkes sevsin, herkesle geçineyim. Öyle insanlardan uzak durun. Gerçekten en tehlikeli insanlar onlardır. Hiç ummadığınız zaman, ummadığınız şeyleri yapacak insanlar da onlardır. Gri insanlar, hayatım boyunca ben dikkat ettim. Fransızların gibi je me fie.
Bu kadın da burada gençliğinde yaşadığı hakaretler, hayatın ona çizdiği çizgi, kader mi bu? Bilmiyorum ki, böyle kötü kader olur mu? Tabii o yaşamadı ki, yaşatmak istemedi ki. Hani bazen diyoruz ya, her şey elimizde ama bazı şeyler de elimizde değil galiba. Yani o kadının gidecek bir yeri yoktu ki, yapacak bir şey yoktu ki. Ne yapabilirdi ki? Hiçbir şey. Hiçbir şey yapamazdı. O kadının bugün, size ne anlatıyordum? Konudan konuya geçtim, kusura bakmayın. Konular o kadar çok ki arada ben fikrimi de söylemek istiyorum. Kedi de arkamda. Şimdi bu beni bırakmazsa, hayır, hayır, hayır. Minu, Minu. Bu da beni seviyor. Yapma Minu. Ben onun kedisiyim aslında. O benim kedim değil. İtiraf ediyorum. Ben onun kedisiyim. Canı istediğimi gelip beni seviyor. Ondan sonra bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor? Ondan sonra o adam, işte amcam, aslında hani babalar ayrı, anneler bir olan amcam çok çok iyi bir insan oluyor. Hatta babam hep söyler, ona çok yardımcı olmuş. Onların hep arkasında durmuş. Görüyorsunuz mu, çam ağacımı seviyor. Sanki hissediyor. Kediler hisseder, biliyor musunuz? Bizim evin duvarında en güzel yerinde onun resmi vardı. Ben hep o resimle büyüdüm. Her gidişimde bakardım. Hikayesini bilmeden bile çok severdim. Bu hikayeyi ben büyüdükten sonra öğrendim, yıllar sonra. O hikayeyi bile bilmeden annem, babam, Dakem vardı benim. Canım Dakem. Bir gün onun hikayesini de anlatırım. O zaten, onun dediği, iyi dediği insan iyidir, kötü dediği insan da kötüdür. Hep ondan iyi bahsederlerdi. Çok yardımsever, çok iyiliksever. Düşünebiliyor musunuz? O kadar acı çeken bir annenin oğlu, evlenip giden, yani zorla, biraz da zorla, yani o kadının tercihi değildi sonuçta o evlilik, yani aç kalmamak için, belki de orada çocuklarına da besletmek için, anın şartıydı belki de, bilemiyorum ki, yani o zamanki durumları, şartları bilemiyoruz. Belki de onlar için evlendi. Annesinin hakaret görerek, dayak yiyerek öldüğünü gören bir adam gene de iyiliği seçti, iyinin yanında oldu. Gene de kardeşlerine sahip çıktı, hep de onların yanında da olmuş. İyilik ve kötülük bizim elimizde. Ya iyiliği seçersin ya kötülüğü seçersin. Benim başıma bu geldi de, ben küçükken bunu yaptım da, işte annem babam bunu yaptı da, amcalarım teyzelerim bana bunu yaptı da, kardeşlerim de böyle kötüydü de, şuydu da buydu da, patronum bana bunu yaptı. Ben de sonunda gaddar oldum. Ben olmadım, olmak istemedim, onlar beni yaptı. Yo, sen seçersin. Sen ya dersin ki onlara benzemeyeceğim, hayır, tam tersi olacağım, beni kötü yapmayı başaramayacaklar, ya da diyeceksin ya kötülük daha rahat, zaten iyi olmak zor ki, kötülük çok zor, yani iyi olmak çok zor, kötülük çok kolay. Kötü her türlü olursun ama bu dünyada iyi kalmak kadar zor bir şey yok. Ben bugünün iyisini de çok daha değerli buluyorum. Neden mi çok daha değerli buluyorum? Onu da söyleyeceğim ama hikayeme döneyim. Kopmayalım hikayeden. Bugün o kadının mezarı nerede belli değil. Onu hatırlayan var mı sanmıyorum. Maalesef çocuklarından bir tek, yani toplam bu kadın 4 çocuk doğurdu. 4 çocuğundan sadece babam hayatta. O da çok yaşlı. Annesini de hiç görmemiş. Hiçbir hatırası yok. Adını bile artık kimse bilmiyor. O kadını artık hiç kimse anmıyor. O kadar acı çekmiş bir kadının anısına ben bu çam ağacını diktim.
aslında bu çam ağacı var ya, içeride olan bir çam ağacı, süs çam ağacı. Hani ben buraya dikerken yani o zamanlar işte o hikayeyi duymuştum, çok etkilenmiştim. O zamanlar bu çam ağacını almıştım. Buraya ektiğimde herkes dedi ki yok yok bu burada olmaz. Hani buraya ekmene gerek yok. Tabii onlar neden ektiğimi bilmeden bir tek eşime anlattım. Eşim biliyordu. O da demişti sen bilirsin. 3 sene geçti. Bu çam ağacı çok yavaş büyüyen bir çam ağacı. Büyüdüğünde de çok değerli bir çam ağacı. 3 senede o kadar inadına yeşil kaldı ki inadına bir yaprağı bile solmadı. Mesela bazı ağaçlar var. Çam ağaçları çok, bakın şöyle göstereyim hatta size. Bakın şurada sarartı tutar. Görüyor musunuz? Onlar çabuk büyür, güzel sarartı tutar. Ama bu sarartı bile tutmadı. İnadına yeşil kaldı. Sanki inadına yaşayacağım der gibi, sanki kendi de bilir gibi. Mezarı yok ama hatırası ve anısı bende. Her zaman da buraya gelirim. Suyunu verirken canım babaanneciğim seni unutmadım derim. En azından seni hatırlayan bir tane torunun var. Ve de seni seviyorum. Belki bu lafı hiç duydu mu bilmiyorum. Belki ilk kocasından duydu. Bir daha duydu mu bilmiyorum. Ama ben onu çok seviyorum. Seni seviyorum babaanneciğim demek için bu çam ağacını ektim. İşte bu çam ağacının da bende, kalbimde böyle bir yeri var. Bunu da sizlerle paylaşmaktan onur duyarım. Umarım size de ilham olur. Sakın üzülmeyin. Sevdiğiniz, ailenizde kaybettiğiniz biri varsa, hani mezarı benden uzak, gidemiyorum, gelemiyorum, göremiyorum diyorsanız sakın üzülmeyin. Onu hatırlatacak bir fidan dikin. Dikin. İnsanoğlu nedir ki? Enerjidir. Siz onları andığınız an o sizin yanınızda biter. Siz andığınız andan itibaren o kalbinize düşer. Siz yeter ki unutmayın. Siz yeter ki onları anın. Ve de her zaman da onları hissedeceksiniz. Hiç tanımadım. Hiç onunla yaşamadım. Babam bile görmemiş. Ama ben şu an onu hissediyorum. Onun enerjisini alıyorum. Hiçbir şey yapamazsanız gelip dertleşirsiniz. Hikayem de burada bitiyor. Ama biraz önce yarıda kestim. Söyleyeyim. İyiliği seçin. Kötülüğü değil. Kötülük çok kolay dedik ya. Hatta ben hep söylerim. Hani eskiden dervişler, ermişler var ya, hani bir dağa gitmiş, çok iyiymiş. İşte ermiş olmuş veyahut da bir peygamber demeyeyim de ermiş diyeyim hadi gene. Çünkü neye inanıyorsunuz bilmiyorum. Bir mağaraya kapanmış da meditasyon yapmış da iyi olmuş. Kendisini insanlardan soyutlamış da işte bu da olmuş, şu olmuş, bu olmuş. Onlara da saygı duyuyorum. Duymuyorum değil. Ama ve lakin benim en çok saygı duyduğum insanlar kimler mi? Bu dünyada bu kadar karabalıkta yaşayıp, çalışıp, çabalayıp, çalmayıp, çırpmayıp, kolay yoldan para kazanayım demeyip mücadele eden insanlar, mücadele edip de iyi kalmayı, en azından herkes sizi sevemez. %55'i iyi diyorsa siz iyisinizdir. Yani emin olun iyisinizdir. Birkaç kişiye de yardım edebiliyorsanız, zor zamanda gidip gelebiliyorsanız siz iyisinizdir. Ben zaten insanlardan kendimi soyutlarsam zaten iyi olurum. Kimseyle görüşmedikten sonra kimseye kötülük yapamam ki, kimsenin arkasından konuşamam ki, dedikodu yapamam ki. Zaten ererim. Ama önemli olan bu insanların içinde yaşamak değil mi? Bu insanların içinde kalıp da iyi kalabilmek değil mi? %60 bile demiyorum. %55 bana göre mükemmeldir. Tek sevmediğim insan gri insandır dediğim gibi. Bu da iyi, o da iyi. O gittikten sonra arkasına öyle değildi böyle böyle. Ama yok. Onları karşımıza almayalım.
Yo, birisi gelir hani böyle hani sen konuşursun ya, böyle böyle yaptı da böyle de olmaz ki deme dersin. O da öyle, ne yapalım? Hadi ya. Sana bir şey yaptığında bir sürü şey söylemiştin o zamanlar. Ne yapalım, geçti. Samimiyetsiz insan. Siz olun, samimiyetsiz insanlarla fazla muhatap olmayın. Bence o samimiyetsizlik size de bulaşmasın. Doğru olan onlar değil ki, doğru olan sensin. Kalbinin sesini dinle. Mantığının sesini dinle. O ikisiyle yola çıktığında sen hep kazanırsın. İşte böyle. Bugünlük benden bu kadar. Umarım sohbetimden keyif almışsınızdır. Ben sizlerle konuşmaktan çok keyif alıyorum. Sizleri çok seviyorum. Umarım kanalımızı büyütürüz. Videolarımızı seyredin ve de herkese abone olup seyretmelerini söyleyin. Hadi gelin, artık bu kanal sadece benim değil, sizin de kanalınız. Hadi gelin bu kanalı beraber büyütelim. Tamam mı? Görüşmek üzere. Görüşürüz.